Dünyanın gözde noktalarından birisi olan İstanbul, sahip olduğu tarihiyle en eski şehirler arasında yer almaktadır. Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere çeşitli imparatorluklara başkentlik yapmış, hatta hilafetin Osmanlı'ya geçmesiyle İslam dünyasının merkezi olmuştur. İstanbul'un fethi bir çağın sonu olmuş ve yeni bir çağı başlatmıştır. Konumu itibariyle kıtalar arası bir şehir olan İstanbul, Avrupa ve Asya kıtalarının kesiştiği, çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlerin merkezi olduğu, çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı bir mozaikler bütünüdür. Sahip olduğu bu geçmişiyle çok önemli eserlerin yer aldığı İstanbul'da gezilip görülmesi gereken tarihi, mimari ve kültürel yerleri derleyeceğimiz video serisine hoş geldiniz. Tarihi İstanbul Yarımadası'na yolculuğumuz başlıyor. Kapalı Çarşı, İstanbul kentinin merkezinde yer alan ve tarihi 15. yüzyılın ortalarına dayanan dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından birisidir. 1461 yılında temeli atılan ve yıllar içinde eklemeler yapılarak büyüyen Kapalı Çarşı, zamanla bölgenin en önemli ticaret merkezi haline gelmiştir. 45.000 metrekarelik bir alanda yaklaşık 4.000 kadar dükkana ev sahipliği yapan Kapalı Çarşı, benzersiz bir yapı özelliği taşımakta olup bir dönem banka ve finans merkezi olarak hizmet vermiştir. Günümüzde İstanbul'un en zengin esnaflarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktasıdır. Özellikle mücevher ve değerli takı ticaretinin yapıldığı Kapalı Çarşı, günün her saati kalabalık ve hareketli olmakla birlikte en yoğun olduğu saatlerde 500.000'e yakın ziyaretçiye ulaşabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında ekonomi merkezi olarak görülen Kapalı Çarşı, günümüzde İstanbul'u gezmek ve alışveriş yapmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken önemli bir uğrak noktasıdır. Kapalı Çarşı'nın Beyazıt Kapısı'ndan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilen Sultanahmet Camii, Sultan 1. Ahmet tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Sultanahmet Camii ağırlıklı olarak mavi İznik çinileriyle süslendiği için Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılmakta ve caminin duvarlarında 21.043 adet İznik çinisi bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de 6 minaresi olan ilk cami unvanına sahiptir. Bu minarelerden 4 tanesi caminin köşelerinde bulunurken diğer ikisi de ön avluda yer almaktadır. Köşe minarelerinde 3'er ve avludaki minarelerinde 2'şer olmak üzere toplamda 16 şerefe bulunmakta ve bu şerefeler 16. Osmanlı padişahı olan Sultanahmet'i sembolize etmektedir. Sultanahmet Camii külliyesiyle beraber İstanbul'daki en büyük mimari eserlerden biridir. Bu külliye cami, medrese, hünkâr kasrı, dükkan, hamam, çeşme, türbe ve darüşşifa gibi farklı kısımlardan meydana gelmektedir. Ayrıca Sultanahmet'in mezarı da cami bahçesine bitişik biçimde inşa edilmiştir. Yılda yaklaşık 4-5 milyon ziyaretçinin uğradığı Sultanahmet Camii, tarihi Yarımada'da en çok ziyaret edilen noktalardan birisi olarak misafirlerini beklemektedir. Sultanahmet Camii'ye 300 metre uzaklıkta bulunan Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 527 ila 565 yılları arasında yaptırılan ve suyun içinden yükselen mermer sütunlardan oluşan bir yapıdır. Sarnıcın olduğu konumda daha öncesinde bazilika olduğu için Bazilika Sarnıcı olarak da bilinmektedir. Uzunluğu 140, genişliği 70 metre olan bu sarnıçta 9 metre yüksekliğinde 336 adet sütun bulunmakta ve yaklaşık 100.000 ton su burada depolanabilmektedir. Yerebatan Sarnıcı'nda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yapı, sarnıcın kuzeybatısında bulunan Medusa heykelidir. Roma dönemi heykel sanatının bir örneği olan bu Medusa heykelleri iki sütunun altında yer almaktadır. Medusa heykeliyle ilgili bir takım efsaneler bulunmaktadır. Bir efsaneye göre Medusa, yeraltı dünyasının dişi canavarı olan 3 gorgonadan biri olup, yılan başlı Medusa kendisine bakanları taşa çevirmektedir. Bu sebeple o dönemde yapılan yapıları korunmak için gorgona heykelleri kullanılmaktadır. Bir başka efsaneye göre Medusa, Zeus'un oğlu Perseus'u sevmektedir.
Benzer şekilde Athena da Perseus'a ilgi göstermekte ve Medusa'yı kıskanmaktadır. Bu kıskançlığın sonunda Athena, Medusa'nın saçlarını yanına çevirmiş ve Medusa'nın baktığı herkes taşa dönüşmeye başlamıştır. Bunların yanı sıra Medusa ile ilgili çeşitli rivayetlerde bulunmaktadır. Yere batan sarnıcının hemen kuzeyinde bulunan ve Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532 ila 537 yılları arasında aynı yere 3. kez inşa edilen Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelmektedir. Doğu Roma'nın İmparatorluk Kilisesi olarak kullanılan Ayasofya, 1453 yılında Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesinden sonra camiye dönüştürülmüştür. Camiye dönüştürülmesinin ardından mozaiklerdeki insan figürleri tahrip edilmeden üzeri bir sıvıyla kaplanmış ve 281 yıl boyunca ibadete açık kalmıştır. 1934'te Bakanlar Kurulu tarafından müzeye dönüştürülmüş ve mozaiklerin üzerindeki sıvıların bir kısmı çıkarılarak sergiye açılmıştır. 2020 yılında ise Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu karar iptal edilerek tekrar cami olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Tarihi boyunca farklı inançlara ev sahipliği yapan Ayasofya, ihtişamlı mimarisiyle Yarımada'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir eserdir. Ayasofya'nın içerisinde Meryem Ana ve Çocuk İsa, Serafim melekleri ve imparatorluk mozaiklerinin yanı sıra mermer küpler, dilek sütunu, Viking yazısı, Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi ve kubbe gibi çeşitli eserler bulunmaktadır. Ayasofya'nın yaklaşık 250 metre uzaklığında bulunan Topkapı Sarayı, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 ila 1478 tarihleri arasında inşa edilmiş ve zamanla yapılan ilavelerle saray 19. yüzyıla kadar Osmanlı padişahlarının yaşam ve devletin idare merkezi olmuştur. Ana hatlarıyla büyük avlular, revaklar ve hizmet binalarından oluşan Topkapı Sarayı 4 bölümden meydana gelmektedir. Bunlar hizmet ve koruma alanı, idari merkez, eğitim alanı ve padişahların özel yaşam alanlarından oluşmaktadır. 19. yüzyılda devlet protokolü ihtiyaçlarını karşılamadığı için Dolmabahçe Sarayı yaptırılmış ve hanedanın yaşam ve yönetim merkezi Dolmabahçe Sarayı'na taşınmıştır. Topkapı Sarayı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1924'te müze haline getirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk müzesi olmuştur. Ayrıca yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve 300 bin arşiv belgesiyle dünyanın en büyük müze saraylarından biri olma unvanına sahiptir. Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı hariç 350 bin metrekarelik bir alanla Yarımada'daki tarihi eserlerin en başında gelmektedir. Gelecek bölümümüzde Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı'nın bahçesi olan Gülhane Parkı ve yapımı 66 yıl süren Yeni Cami gibi tarihi Yarımada'nın farklı konumlarına değinerek İstanbul'u keşfetmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bize eşlik etmek ve yeni içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilir, katkılarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu içeriğin hazırlanması aşamasında faydalanmış olduğumuz kaynaklara açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.